Arkadaşlar merhabalar, hoş geldiniz. Bugünkü analizimizde sizlerle birlikte Bitcoin temel analiz, teknik analiz ve Bitcoin tekrardan 40 bin dolara gelecek mi ona bakacağız. Buyurun gelin birlikte bakalım. Arkadaşlar öncelikle şuna bakalım. Bitcoin'de şu anda yeni gelen kullanıcı ve aktif adresler diyelim. Yeni gelen adresler veya kullanıcılar ve aktif kullanıcılar tarafında her iki tarafta da artış var. Yeni gelenlerde daha kısa %1'lik diyelim buna ortalama ve aktiflerde de %10'luk bir artış görülmekte. Bunlar arkadaşlar pozitif yorumluyoruz. Neden? Hem yeni gelende hem de hesabını yani var olan hesabını aktifleştiren. Yani aktifleştirmek ne demek? İçinde bakiye yoktu. Bakiye atıyor. Bakiye atıyorsa Bitcoin alacaktır. Yani o tarafta onları söyleyebiliriz. Bunlar pozitif. Buradaki artışların pozitif olması güzel arkadaşlar. İkinci olarak şu fees tarafı. Bu fees tarafı da Bitcoin madencilerine ödenen para. Yani adam Bitcoin kazımı yapıyor, madenciliği yapıyor. Bunun karşılığında bir ücret kazanıyor. Bu açıkçası bir 2-3 gün önce çok yükseklerdeydi. 150-170'lerdeydi. Şu an ciddi bir düşüşte. Bunun düşüşte olması da arkadaşlar pozitif bir durum. Pozitif yorumluyoruz. Ve son olarak arkadaşlar şurada exchange volume'a baktığımız zaman burada %7'lik bir artış var. Buradaki artış olmasını çok istemiyoruz açıkçası. Yani borsaları yeni giren Bitcoin miktarındaki artış demek bu. Burada yani çok ciddi bir artış yok, lakin bir artış var. Buranın sabit veya negatif tarafta olması Bitcoin için daha pozitif. Lakin dediğim gibi yeni kullanıcı ve aktif adreslerdeki artış, Bitcoin madencilerine ödenen paradaki düşüşler Bitcoin'i pozitif yönde etkilemekte. Bunları söyleyebilirim. Şurada da arkadaşlar baktığımızda sizlerle birlikte hemen kripto para tarafına geçelim. Bitcoin son 24 saatteki artışı %4.2'lik bir artış var. Şurada 7 günlük artışı görüyoruz. Hacim şurada görülmekte. Burada da herhangi bir negatif durum görünmüyor. Pozitif olduğunu söyleyebilirim. Bitcoin'de geçenlerde yaşanan ciddi bir satış vardı. Onun sebebine bakarsak, onun sebebi de şu arkadaşlar. Madenciler endeksine bakıyorum ben. MPI diye geçiyor. Şurada da anlamını görebilirsiniz. Bu endeks işte 2'nin üzerindeyse birçok madenci satış pozisyonundadır demek istiyor. Çok ciddi satışın geldiği gün 10, 11, 12 Ocak buralarda madenci endeks arkadaşlar sizin de gördüğünüz gibi kırmızı olarak 5.26. Yani çok ciddi 2 ve 2'nin üzeri satış tarafındayken bu 2'yi neredeyse 2,5-3 katlara doğru yanaşıyor. Madenciler çok ciddi bir satış yapıyor burada. Satış pozisyonunda bulunuyor. Madenciler trend değiştirmez. Sadece düzeltme yapar arkadaşlar. Burada zaten çok ciddi bir düzeltme geldi. O düzeltme de şu oluyor arkadaşlar. Şuralardan. Bakın aşağıda tarihi de görebilirsiniz. 10 Ocak öğleninden itibaren şuradan şuraya kadar madencilerde ciddi bir satış oldu şu aralıkta. Burada da zaten bu sebebi de bu. Şimdi baktığımız vakit o günden sonra madencilerin durumu daha elde tutma tarafına geçti. 2'nin altına düştü. İşte 1.48'ler, 1.80'ler hatta şurada 1'e kadar düştü. Baktığımız zaman en son veride 3.61 yine hafif satış tarafındalar. Oradaki satıştaki o yansıma da şu oldu açıkçası. Şuralar arkadaşlar. Şurası işte. Şuradaki şu 4 barlık satış aslında madencilerin öncülüğünde bireysellerden de geldi tabi. Durum bu. Buradaki satışların ana sebebi, başını çeken lokomotif tarafını sizlere şurada göstermek istedim. Baktığımız zaman diğer taraftan Bitcoin temel analiz tarafında şu anda Bitcoin slightly bullish diyor. Yani hafif boğaya geçiyor arkadaşlar. Boğaya geçmesi demek alım anlamında. Burada diğer merak edenler de Ethereum'daki nötrlük, Ripple'ın da hafif boğaya geçmesi, Bitcoin Cash'in de hafif yavaş boğaya geçtiğini göstermekte. Baktığımız vakit Bitcoin bugün için %3,5 yukarıda olduğunu görebiliyoruz. Yani Asya piyasaları gece 3'te açılıyor. Gece 3'e göre %3,5 yukarıda olduğunu söyleyebiliriz. Şurada arkadaşlar Bitcoin en yükseğinin ne kadar gerisinde olduğunu göstermek istiyorum. Malum 41.947'lere geldi. Oradan aşağı doğru geri çekildi. Yaklaşık 9 gündür aşağı tarafta ve %13 gerisinde. Bunu burada söylemek istedim sizlere. Burada da şunu görebiliyoruz. Dünyadaki var olan para birimleri işte Bitcoin de burada. Burada arkadaşlar önemli olan şu: Bitcoin'in artık dünyada çok ciddi şekilde
kullanılır hale geldiğini şu şekilde anlarız. Yani Bitcoin ilk 5'lere girer. Şurada ilk 5'te yer alırsa, ki şu anda 16 numarada. Burada dikkat edeceğimiz nokta, benim sizlere söylemek istediğim nokta şu. Dünyadaki yerel para birimlerine baktığım zaman unlimited görünüyor. Yani sınırsız. İstedikleri zaman basabiliyor merkez bankaları. Fakat Bitcoin tarafında arkadaşlar 21 milyonla sınırlı. Yani Bitcoin 21 milyon adet sadece üretilebiliyor. Şu anda dolaşan arz 18 milyon 603 bin 837 adet Bitcoin dolaşmakta. Yani çok az kaldı artık Bitcoin sınırlarına. Muhtemelen bizler bu senenin sonunda artık şuna göre analiz yapacağız. Yani diyeceğiz ki şu kadar Bitcoin açıkta. Bitcoin'e talep var ve Bitcoin'ler azaldı. Buna göre fiyatlar daha yukarıya çıkacak. Veya Bitcoin'lere satış geldikçe Bitcoin miktarı, açıktaki Bitcoin miktarı artmaya başladı gibi yorumlarla yeni analiz mantığı gelişecek. Herhalde o da bu senenin sonuna doğru olacağını düşünüyorum. Grayscale tarafına bakalım arkadaşlar. Fon tarafına. Baktığımız vakit bugünün verisi daha gelmemiş. Sayfayı bir iki kez de yeniledim. Hala gelmemiş. Şu anda da yenilememe gerek yok. Baktığımız vakit Grayscale son 7 günde 9782 adet Bitcoin ekliyor sepetine arkadaşlar. Bu ciddi. Ethereum tarafında bir negatif durum var. Buradan çıkış yapıyor. Baktığımız zaman Litecoin tarafında da tıpkı Bitcoin gibi bir ekleme yapıyor. Bunlar bizler için önemli. Yani bu taraftaki artışlar pozitif yönde etki edeceğini bizlere bildiriyor diyeyim. Bir de DeFi'lere bakalım arkadaşlar. Arkadaşlar DeFi anlamı şu: merkeziyetsiz finans anlamına geliyor. DeFi'lerdeki artış da DeFi coin'leri pozitif yönde etkiler. Yani içeride biriken para, toplanan para, yapılan hacim şeklinde de ben kendi tarafımda yorumluyorum. Yani şu sonuçlandırmak gerekirse Bitcoin tarafındaki temel noktada yeni kullanıcı ve aktif adreslerdeki artış ve Bitcoin madencisine ödenen miktardaki düşüş pozitif yönde olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Temel tarafın pozitif olduğunu, şu an için pozitifliğini koruduğunu söyleyebilirim. Bir de gelin işin teknik tarafına bakalım. İşin teknik tarafında arkadaşlar baktığımız vakit şurada görülen turuncular destek dirençleri gösteriyor. Klasik, hepiniz bilirsiniz, yeşiller alım, kırmızılar satım, zaten onu söyleyebilirim sizlere. Onun dışında arkadaşlar şimdi baktığımız vakit ben sizlere şöyle piyasanın yaklaşık 5 gün önce beklentisi şuydu. Benim de o yöndeydi aslında. Şurada bir obo vardı aslında. Birinci omuz, baş ve şurada bir obo oluşması bekleniyordu açıkçası. Ve bu obo sonrasında piyasada, yani piyasadaki hepimizin öngörüsü şu şekildeydi. Obo'nun gerçekleşmesi halinde fiyatın 20.000 dolara kadar çekileceğini öngörüyorduk. Sebebi de şu arkadaşlar. Omuz baş omuz formasyonu gerçekleştikten sonra şu baş kısmındaki derinlik kadar fiyatta aşağı çekilme olur. Yani şurada 30.000 dolardan 10.000 dolar aşağı doğru bir çekilme olduğu vakit, şöyle sizlere gösterelim onu. Şurada 19.000 20.000 dolarları bekliyorduk burada. Fakat bu gerçekleşmedi. Gerçekleşmemesinin sebebi de şu. Onu da ben sizlere göstereyim değerli arkadaşlar. Şurada arkadaşlar şu bar arkadaşlar. Şu tam gümüş ralli yaptı ya şurada. Bu bar buradaki omuz baş omuz tarafındaki ikinci omuzun gerçekleşmesinin önüne geçti. Onu söyleyebilirim. Peki buradan nasıl bir yükselme sağladı? Ona bakalım. Hep birlikte sizlerle. Şurada arkadaşlar şöyle bir formasyon var. İkiz dip formasyonu baktığımız vakit. Şurada bakın. Birinci dip. Şurada ikinci dip. Tam gümüş işte. Şurada değiştirdi diyordum ya. Buna da baktığımız zaman şöyle ben sizlere göstereyim onu da tekrardan. Şurası üst sınır. Burada üst sınır olduğu zaman ikiz dip demek arkadaşlar. Buradaki diplerin derinliği kadar yukarıya fiyat kor. Yani yukarıya doğru bir artış sağlar. Baktığımız vakit de şöyle aşağıdaki dibe kadar alalım. Ve bunu yukarıya doğru alayım ben şimdi. 39.000 40.000 yani şuralara kadar geldiğini gördük. Burada tekrardan bir satış yedi. Yediği satışı ayın 17'sinde madencilerin durumunu ben size gösterdim. Oradan da onu zaten neden olduğunu öngördük. Şimdi peki arkadaşlar bu Bitcoin tekrar 40.000 42.000'lere gelecek mi? Ona bakalım. Formasyon onun olabileceğini gösteriyor.
Yine aynı şekilde bir ikiz dip formasyonu var. Onu ben yine sizlere göstereyim. Bakın arkadaşlar, birinci dip. Şurada geniş bir ikinci dip. Birinci dip, ikinci dip. Şimdi onu da bir ölçümleyelim. Bakalım neymiş tam olarak. Şuradan tuttuğumuz vakit arkadaşlar tepe noktası bu. Yine bir price range alalım şuradan. Şuradan tuttuk mu aşağıya doğru? Evet. Şu birinci. Baktığımız vakit arkadaşlar buradaki price range'i koyduğumuz zaman, tam doğru koyduk mu? Evet, şu an oturdu. Tam koyduğumuz zaman arkadaşlar fiyat 41.000'i görüyor. Şu an 40.900 ve 41.000. Yani ikiz dip formasyonunun tamamlanmasından sonra ilgili fiyat bize bunun 41.000 olacağını göstermekte. Bunu söyleyebilirim. Tıpkı şuradaki ikiz dip gibi, tıpkı buradaki ikiz dip gibi ve şu anda da buradaki şu son barda bir gümüş ralli görünüyor. Sizlerin de ekranda görebileceği üzere. Ve son olarak arkadaşlar size ben daralmayı göstermek istiyorum. Şunları temizleyeyim o ara. Ekran kalabalığı çıksın. Tamam. Evet, ilgili daralmayı sizlere şimdi gösterebilirim arkadaşlar. Şu yukarıdaki destekten, pardon, yukarıdaki dirençten aşağıdaki desteğe kadar bir çekilme. Buradan ikinci dirence kadar yükselme. Bakın daralma. Gittikçe daralıyor arkadaşlar. Buradan 41.000'i daha deminki formasyonda biz öngördük. Buradaki daralmayı görebiliyoruz. İkinci olarak bundan 1-2 dakika önce şuradaki ikiz dipi ben sizlerle bahsettim. İkiz dipi de orada gördükten sonra şu ikiz dip arkadaşlar 1, 2 ve bunun derinliğini alıp 41.000 olduğunu gördük videoda ve analizde. Yani kısacası toplamamız gerekirse Bitcoin tarafına arkadaşlar temel tarafta bir pozitiflik olduğunu söyledik. Bir hazırlık var gibi temel tarafta. İkinci olarak buradaki ciddi satış ve buradaki satışın madencilerin başı çektiğini sizlere gösterdim ilgili grafikte. Ve üçüncü olarak şuradaki yapılan ikiz dipi, yukarı yönlü hareketini ve şu anki yapmakta olduğu ikiz dipi sizlere söyledim ve 41.000 dolara doğru hareketinin başlamak üzere olduğunu sizlere söyledim. Yani bunları sizlere söylerken tamamıyla ilgili verileri seslendirdiğimi söyleyebilirim. Gördüğümüzü yorumluyoruz arkadaşlar. Velhasıl Bitcoin'de 41.000 dolarlar hayal değil, tekrardan dokunacağını öngörüyorum. Yatırım tavsiyesi değildir. Umarım video işinize yarar. Beğenmişsinizdir. Bizlere de moral motivasyon olsun arkadaşlar. Hem beğenelim, hem abone olalım, hem de arkadaşlarımıza da önerelim ki ne kadar çoğalırsak o kadar iyi olur bizler için. Durum bundan ibaret. İyi akşamlar diliyorum hepinize. İyi günler.